Herkese merhaba, ben Cenk. Bugün sizlerle iki efsane markanın ve klasikleşmiş iki kulaklığını kutu açılımını yaparak aynı zamanda bunların üstten teknik özelliklerini ve daha önceden iki kulaklığı kullandığım için uzun süre eksi ve artı yönlerinden bahsedeceğim. O halde gelin videomuza başlayalım. Bu arada bize bugün eşlik eden misafirimiz Duman. Bunlardan biri Xiaomi'nin Airbus Basic S modeli ve Apple'ın iPad yanında hediye gönderdiği AirPods kulaklık. Ama hala maalesef iPad ortada yok. Kulaklıklar elimde. O halde gelin kutu açılımına başlayalım. Makasımızı alıp kutumuzu da şöyle çekelim ve bunun açılımına başlayalım. Şöyle açtıktan sonra burada bizi kulaklığımızın kutusu karşılıyor. Şöyle kenara koyalım. Şu bölmeden farklı kulak uçları çıkıyor. Ben buna kulak silikonu ya da kulak memesi diyorum. Ve aynı zamanda kullanım kılavuzu tekrardan çıkıyor. Biliyorsunuz ki kullanım kılavuzunu kenara attık. İçerisinden herhangi bir güç kablosu çıkmıyor. Bu bence büyük bir eksik. Tamam, her yerden bulunuyor micro USB ama neden artı bir elimizde olmasın? Farklı bir şeylerin bataryasını doldururken bu kalıyor ve kutuyu açıyoruz. İçinden bize iki tane şu şekilde kulaklık çıkıyor. Hemen bunları şu şekilde etiketleri bulunuyor. Onları çıkarıp şu şekilde daha çok fasulye tanesine benziyor ve asıl efsane markamız Apple'ın gönderdiği hediye kulaklığı açalım. Wow. AirPods'un kulaklığı ve efsaneyi çıkardıktan sonra öncelikle bir de kutularını yan yana getirelim. Biri AirPods'un, biri de Xiaomi'nin Airbus kulaklığı. Şu şekilde bu ince uzun bir kutuyken bu gayet klasik, dolu dolu bir Apple'ın ürün kutusu. Yine benim yaramaz geldi. Gel. Hiç yok. Mama yok çünkü kutudan mama çıkmadı. Kedi ile kutu açılımına devam ediyoruz. Her neyse poşetimizi yırttıktan sonra Duman. Paketimizi açıp kenara attık. Ve en güzel şey şu şekilde. Bir de kırılıyormuş. Hatırlarsınız belki, koyarım şuraya bir yere. O ilk iPhone sırada bekleyip de iPhone alıp yere düşürüp kıran çocuğun videosunu hatırlarsınız, aceleyle açıp şu şekilde. Öyle bir şey yapmıyoruz. Vakumlu poşetini açıyoruz, bunun güzelliği burada. Öncelikle karşımıza şöyle bir kutu çıkıyor. Bunun içinde kullanım kılavuzu, işlevlerinden ve özelliklerinden bahseden bir bilgi kartı var. Ve en büyük artılardan biri her zamanki gibi Apple'ın kendi güç kablosu çıkıyor. Bu çok iyi bir şey. Yani kesinlikle çok iyi bir şey. Zaten biliyorsunuz ki iPhone'unuzun bataryasını doldururken aynı zamanda bunu bataryasını doldurmak için bir kablo satın almanız gerekir ve bu micro USB kablolara göre maddi olarak daha pahalı ve daha sonra efsane kulaklığımızı alıyoruz. Şu şekilde poşetini çıkaralım. Gelelim iki kulaklığımızın kutularını incelemeye. Xiaomi'nin kutusu çok hafif, daha ince bir maddeden yapılma ama Apple'ın gayet oturaklı, ağır bir yapısı var. Burada Apple'ın güç kablosu bağlantı noktası var. Xiaomi'nin de burada. Xiaomi'de güç kablosuna bağladığımızda ön tarafında ışık yanıyor, kırmızı. Kapak olarak kaliteli bir, oturaklı bir kapak varken kolay kolay kırılmayacak, bir şey olmadıkça bir problem yaşanmayacak. Mesela diğer AirPods'umu 3 yıl kullandım. Herhangi bir, hiçbir deforme olmadı. Ama bunu ilk daha kutudan çıkardığımda eski kullandığımı herhalde kapak kırılır diye düşündüm. Bir problem yaşamadım düzgün kullandığım için ama eğer düşse filan, kedim az önce attığı gibi devamlı atsa büyük ihtimal büyük zarar görür. Kutuların batarya ömründen bahsetmek gerekirse bu en fazla 2-2,5 defa bataryasını doldurabiliyor kulaklıkların. Ama AirPods'un kutusu ise yaklaşık 3 defa tam dolduruyor ve 10-15 dakika içinde fullüyor kulaklığı. Az önce etiketlerimizi çıkardığında kulaklığın şu şekilde bataryası dolmaya başladı kulaklıkların.
Kırmızı ışık yanarak bildiriyor bunu. Şöyle birer tanelerini çıkaralım öncelikle. Bir tanesi klasik bildiğimiz çubuk şeklinde. Ama bu ise dediğimiz gibi az önce fasulyeye benziyor. Xiaomi'de az önce bahsettiğim gibi silikon bir kulak giriş yeri bulunuyor. Rahatsız etmesini, aynı zamanda kulaktan düşmesin diye boyut olarak bunu ayarlayabiliyoruz. Ama AirPod'da klasik olarak bu bulunmuyor ve bence hiç de ihtiyaç yok. AirPods'un üstünde kulak sensörleri bulunuyor. Bunda ise bir düğme bulunuyor. Ses geliyordur belki mikrofona basınca. Bunun batarya süresinden bahsetmek gerekirse en fazla 2 saat gidiyor. İlk aldığımda 2,5'u bulabiliyordu müziğine göre ya da izlediğiniz filmdeki ses oranına göre değişiyor. Bu ise ilk aldığımda 4-5 saat rahat gidiyordu. Şu anda da yaklaşık 3,5-4 saat gidiyor ama sol için olan kulaklığım bozuldu. Bunun için iPad alınca bunu hediye göndermeleri gayet güzel bir şey oldu. En büyük artı eksilerine geçersek bu batarya olarak çok zayıf bir ürün. Bu gayet iyi bir ürün. Şu şekilde rahatlık olarak baktığımızda bunu ben ilk aldığımda nasıl takacağımı bulamamıştım. Böyle mi duruyor, böyle yukarı doğru mu? Bu zaten oturuyor ve çok daha iyi hassasiyeti var. Bu öyle bir her an düşecekmiş gibi bir kulakta duruyor. Düşmüyor ama öyle bir şey yok. Çok güzel oturuyor bu arada. Xiaomi'nin üstünde düğme bulunmasından dolayı kulağa takıp çıkarırken ya da kutudan alıp çıkarırken bir yere koyarken bir şey yaparken düğmesine basılıyor. Bu ya o sırada müziği durduruyor ya da bağlantısı fazla basılırsa telefonla bağlantısını kesebiliyor ve bağlamak gerçekten buna göre oldukça zor. Çünkü ikisini birden bağlamıyor, tekini bağlıyor. Bunun düğmesine basıp şarkıyı durdur. Hoş geldin. Otur öyle de. Şarkıyı durdurduğumuzda tekrar başlatmak için bastığımızda eğer belli bir süre geçiyorsa çok az, birkaç saniye bile olabiliyor. Tekrardan müziği başlatmıyor. Bu oldukça kötü bir şey. Telefonu çıkarıp tekrardan başlatmak gerekiyor. Eğer elleriniz doluysa falan bayağı bir problem yaşanıyor yani. Ama bunda öyle bir problem yok. En büyük yaşadığım problem Airbuz'da bazen hiç olmadıktan kutudan çıkarıyorsunuz, teki bağlanmıyor. İkisi birden bağlanmıyor. Onun için aygıtı unutluyorsunuz. Bu konuştuklarım tabii iPhone için, iOS işletim sistemi için geçerli. Android'lerde kullanmadığım için bilmiyorum nasıldır. Büyük problem benim için. Tam çıkacağım evden, kulaklığı takıyorum. Okumuyor hiçbir şekilde. Kutuya tak çıkar falan yok. İlla aygıtı unutacaksınız. İkisini birden tanıtmaya çalışacaksınız. Bazen yine tekini tanıyor, tekini tanımıyor. Bu gerçekten büyük bir problem bunun için. Ve Airbuz'ın en büyük problemlerinden biri kulağınızdan çıkardığınızda müzik durmuyor. Tamam bu benim için problem değil diyebilirsiniz. Kutusuna konulunca müzik duruyor. Tamam peki okey. Ama şöyle bir problem var. Biliyorsunuz bunu çıkarınca her türlü duruyor müzik. Ama bunun eğer hiç ummadığınız anda bataryası bitiyor kutunun. Ve içine koysanız dahi müziği durdurmuyor. Sürekli devam ediyor. Tamam, telefondan da kapadınız. Okey. Bir yerdesiniz, kulaklığınızı bir yere koydunuz ya da cebinizde olabilir. Arama geldiğinde kulaklığa bağlanılıyor. Uğraşmanız gerekiyor. Ya da bir şey izleyeceksiniz telefondan yüksek sesle birisiyle ya da kendiniz. Tekrardan kulaklığa bağlanıyor. Eğer bunun kutusunun bataryası bitikse kulaklık devre dışı kalmıyor. Kulaktan çıkarınca. Mecbur ayarlara girip bir tek bağlantıyı keserek de çözemiyorsunuz. Aygıtı unut deyip tekrardan uzun uzun uğraşıyorsunuz daha sonradan tanıtmak için. Bu büyük bir problem. Ve en büyük problemlerden biri bunun düğmesine basınca tamam Siri'yi açıyor iPhone'da. iOS işletim sisteminde. Müziği ileri geri alma, müziği değiştirme bu tür fonksiyonlar yok iOS için. Bunu Android telefonlarda bildiğim kadarıyla 2 adet uygulaması var. Bunu açıklamalarda yazarım. İndirerek düğmesine komut atayabiliyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunda ise zaten özelliklerinden şarkıları değiştirmek için buna komut atayabiliyorsunuz. Bu gayet çok iyi bir özellik. Yani eğer iPhone'unuz varsa ve kulaklıktan şarkı değiştirme sizin için mühimse benim için gerçekten gerekli aslında. Yani düşünsenize yolda yürüyorsunuz, telefonunuzu eline çıkarmak ya da elleriniz dolu. Ne bileyim otobüste orada burada ya da işte dediğim gibi tutamayacaksınız o sırada. Telefonu çıkarmak da istemiyorsunuz. İlla telefonu çıkarıp şarkı seçeceksiniz. Buradan tık 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 olmuyor iOS'ta. Bu çok büyük bir problem gerçekten. Eğer videomuzda sonuca gelmek gerekirse iOS kullanıyorsanız ve bu dediğim özellikler sizin için problem olacaksa AirPods alabilirsiniz. Yani bunun eksileri var. Artık
Hangisini almak istiyorsunuz? Ona siz karar verebilirsiniz. İkisini de alabilirsiniz. Artı ve eksilerini tartarak. Videomuzun sonuna geldiğimize göre videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayıp aynı zamanda bana abone olarak hem destekte bulunup hem de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere tekrardan.